Herkese selamlar. Ben Mustafa. Bu videoda Mendix'te Run Locally çalıştırdığımızda oluşan port hatalarının nedenleri ve çözümleri üzerine bir video yapacağız. Ekranda da gördüğünüz gibi genelde karşımıza çıkan porttan dolayı karşımıza çıkan hata mesajları bu şekildedir. Ya bu şekilde port 8090 is already in use der veya da bu şekilde bilinmeyen bir sebepten dolayı bir hata oluştuğunu söyler. Şimdi bunlar nasıl oluşur, neden oluşur ve muhtemel çözümleri nelerdir? Yakından bakalım. Evet, şimdi bir uygulamamda bir run local yapayım ve hata alıp bunun neden üzerine bir duralım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda bu hatayı aldım. Bunun anlamı nedir? Yani bu 80-90 portu şu anda başka bir uygulama tarafından kullanılıyor demektir. Şimdi bunu nasıl bulacağız veya nasıl sonlandıracağız? Öncelikle şu anda benim bunu alma sebebim, bu hatayı alma sebebim şu anda aynı anda hemen göstereyim. Başka bir uygulamamın çalışıyor olması. Şimdi portlara bakalım. Portlara nereden bakıyorduk? Buradan Settings'ten Configurations ve evet buradan da Server'a gelip hemen diğer uygulamama da bakayım. Buradan Settings, evet, Default ve Server. Gördüğünüz gibi şu anda aynı. İkisi aynı portta olduğu için çalışmaz. Peki ben bunların ikisini aynı anda çalıştırmak istesem ne yapmam gerekiyor? O zaman şu anda mesela bu çalışan bunu değil de mesela hemen bu diğerini bir tanesinin portunu değiştirmem yeterli olacaktır. Mesela bunu da 8091 yapayım. O şekilde çalıştırayım. Şimdi çakışma olmayacaktır. Hemen bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 80-81'den nedir? Çalıştı. Diğer projeme bakayım. Bunu kapatalım. Evet, buna da bir bakalım. Bu da gördüğünüz gibi 80-80'de çalışıyor. Çakışma olmadı. Peki e, bir tane uygulamam var. Ben de hala aynı hatayı alıyorum diyorsanız şunları bir ben eski haline bir getireyim. Diyorsanız o zaman şu demek ki yani arka planda hala bu server çalışıyor demektir. Peki bunu nasıl sonlandıracağız? Elbette ya bilgisayarı kapatıp açabiliriz veya da bilgisayarı kapatıp açmadan şu sağ alttan Task Manager, yani şu anda benim bilgisayarım İngilizce, o yüzden Task Manager diyorum. Yani görev yöneticisi dediğimiz Task Manager'a tıklıyoruz. Buradan da Open, gördüğünüz gibi JTK Platform Binary. Bundan birkaç tane olabilir. Yani birden fazla olabilir. Bunların tamamını kapatırsak tüm serverlar sonlanacaktır. Bakın hala bir tane daha var. End diyorum. Evet. Şimdi elimdeki tüm serverlar sonlandı. Şimdi tekrar run yaptığımda bu hatayı almayacağım. E, evet, şimdilik benim anlattıklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.